Yeterince su içmemek, aşırı tuzlu yemek, uzun süre yüksek proteinli diyetler yapmak ve hareketsizlik gibi birçok etkenle böbrek taşının görülme sıklığı son yıllarda giderek artıyor. Günümüzde daha çok 20 ila 50 yaşları arasında tespit edilen ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen böbrek taşı tekrarlayabiliyor. Böbrek taşı görülen hastaların %50'sinde 10 yıl içinde yeniden böbrek taşı oluşabiliyor. Böbrek içinde oluşan taşlar genelde sinsice ilerleyip tesadüfen tespit edilen, böbrekten idrar yollarına doğru hareketlenen taşlar ise şiddetli yan ağrısı, bulantı, kusma, idrar yapım şikayetleri, idrarda kanama, ateş gibi gürültülü bir tabloyla karşımıza çıkabilir. Taş düşürmeye ilişkin ağrı insanın duyabileceği en şiddetli ağrılardan biri olarak kabul edilir. Teşhisin bir an önce netleştirilip ağrının acil olarak giderilmesi ilk yapılması gerekendir. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Üroloji uzmanı Profesör Doktor Enis Rauf Coşkuner, böbrek taşında toplumda doğru sanılan 7 yanlışı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Böbrek taşının tedavisinde düşürülebilecek boyutları için medikal tedavi, kırılması uygun taşlarda uygulanabilen vücut dışı taş kırma yöntemleri ve her ikisi için de uygun olmayan taşlarda endoskopik yöntemlerle taşa cerrahi olarak müdahale uygulanır. Yaygın görülen bu hastalığa dair halk arasında doğru bilinen yanlışlar tanı ve tedaviyi geciktirecektir. O yüzden böbrek taşında toplumda doğru sanılan 7 yanlışı şöyle anlatalım. Taşı düşürdüm, kurtuldum. Yanlış. Doğrusu, genellikle şiddetli ağrılar geçince hasta taşını düşürmüş olabileceğini, hastalığın artık tekrarlamayacağını düşünüyor. Oysa hastanın taş düşürme tedavisi sürecinde ve bu sürecin bitiminde mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Zira taşın düştüğü tam tespit edilemeyen tedavi süreci tamamlanmış sayılmaz. Taş düşürdüğü tespit edilen hastaya düşürebileceği bir taşı mevcutsa medikal düşürme tedavisi ve ek öneriler yapılabilir. Böbrek taşları için en ideal tedavi su içmektir. Yanlış. Doğrusu, böbrek taşları için sıvı alımının artırılması, bunun da çoğunlukla suyla karşılanması şüphesiz çok önemlidir. Ancak böbrek taşı tedavisi için sadece su içmek yeterli değildir. Günde en az 2 veya 3 litre su içmekte fayda vardır. Fazla sıvı alımının da olumsuz etkileri olabileceği hatırda tutulmalıdır. Taş düşürmede kaynak suları ve bitkisel tedavi çok faydalı. Yanlış. Doğrusu, taş için medikal tedavinin mutlaka bir ürolog tarafından önerilmesi gerekir. Herkesin taşı kendine özeldir. Taş düşüren diğer tanıdıklardan veya çevreden alınan bilgi kişide yanlış sonuçlar doğurabilir. Kişinin idrar yollarının anatomik yapısı, taşın yeri ve büyüklüğü, böbrek fonksiyonlarına olan etkisi, beraberinde başka hastalık varlığı veya ilaç kullanımı gibi pek çok özellik dikkate alınarak tedavi planı yapılmalıdır. Taşın yok olmasını sağlayacak veya düşmesini kolaylaştıracak bir su veya bitki şu ana kadar bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Üstelik bitkisel içerikli ve tedavi kanıt düzeyi çok düşük yöntemler çok ciddi tehlikelere yol açabilir. Her yan ağrısı böbrek taşından kaynaklanır. Yanlış. Doğrusu, idrar yollarında tespit edilen taşlarda yan ağrısı önemli bir bulgu olmakla birlikte bu her zaman geçerli değildir. Bu nedenle ağrı yapabilecek diğer hastalıkları ve komşu batın içi organlara ait hastalıkları ayırıcı tanı da gerekebilir. Taşın kaynağı kalsiyumdur. Diyette bunu kısıtlamak gerekir. Yanlış. Doğrusu, en sık görülen taş tiplerinde ana bileşen kalsiyum olsa da sorun kalsiyum alımını kısıtlayarak tedavi edilemiyor. Günlük kalsiyum alımının bilinçsiz bir şekilde düşürülmemesi gerekiyor. Kalsiyum kısıtlaması ancak yapılacak değerlendirme ile tespit edilebilir. Taş tedavisinde ameliyat en son çaredir. Yanlış. Doğrusu, tedavinizin nasıl planlanacağına bir ürolog karar vermelidir. Tedavideki sıralamayı ve ilk tedavinin ne olacağını onun kararına bakmak daha doğru olur. Eğer alternatifiniz varsa hekiminiz size seçenek sunacaktır. Ama bazı koşullarda cerrahi yöntemin ilk seçenek olması gerekebilir. Ameliyat oldum, bir daha sorunum olmaz. Yanlış. Doğrusu,
Taş hastalığı insan hayatında uzun bir dönemi kapsadığından taş düşürmüş veya ameliyat yapılmış hasta periyodik kontrolde tutuluyor. Böylece yeni taş oluşum riski için hasta takipte olarak erken tespit edilen yeni taşlar daha kolay ve bilinçli bir şekilde tedavi ediliyor. Ayrıca taşın analizi yapılıp hastanın taş oluşumu için kan ve idrarından yapılan tetkiklerle taş oluşma ihtimalini azaltacak tedbirler alınabilir. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de böbrek taşı nasıl oluşur sorusuna cevap verelim. Böbrek taşı oluşumunda birkaç faktörün bir araya gelmesi riski artırabilmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Yetersiz sıvı alımı. Vücutta yeterli su olmaması böbrek taşı oluşmasında önemli bir etkendir. Gün içinde yeteri oranda su içilmemesi, idrarla atılan taş öncüsü maddelerin yoğunluğunu artırır ve idrarı asidik hale getirebilir. Bu durumda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Sıcak iklimlerde yaşayanlar ve çok fazla terleyenler de risk altındadır. Cinsiyet. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla böbrek taşı oluştuğu bilinmektedir. Genetik. Ailede böbrek taşı geçmişi olması yeni genetik unsurlar böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Daha önce böbrek taşı oluşan kişilerin tekrar böbrek taşı oluşturma ihtimali daha yüksektir. Özellikle 25 yaşından önce böbrek taşı oluşan kişilerde tekrarlayan böbrek taşları görülebilmektedir. Beslenmede böbrek taşı oluşumunda etkili olabilir. Protein, sodyum ve şeker açısından yüksek bir beslenme düzeni böbrek taşına zemin hazırlayabilir. Yüksek protein, düşük lif oranı içeren şekilde beslenmekten kaçınmak gerekmektedir. Özellikle yiyeceklerin çok fazla tuzlu tüketilmesi böbreklerden atılan kalsiyum miktarını artırır ve böbrek taşı riskini önemli ölçüde artırır. Sindirim sistemi ameliyatı geçiren kişilerde risk oranı artabilmektedir. Kilolu ve obez kişilerde böbrek taşı oluşabilir. Polikistik böbrek ya da başka bir kistik böbrek taşı hastalığı olan kişilerde böbrek taşı oluşma oranı daha fazladır. Tek böbrekli olmak böbrek taşı oluşma riskini artırabilmektedir. İdrarda sistin, oksalat, ürik asit veya kalsiyum oranlarının artmasına neden olan rahatsızlıklar böbrek taşı oluşumu riskini artırır. Sıvı birikimini azaltmak için kullanılan ilaçlar, kalsiyum bazlı antasitler, bazı antibiyotikler ve ilaçlar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir. Çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, Crohn hastalığı, renal tübüler asidoz, hiperparatiroidizm, medüller sünger böbrek ve dent hastalığı gibi hastalıklar böbrek taşı oluşumu riskini artırır. Uzun süre D vitamini ve kalsiyum tedavisi kullanmak böbrek taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilmektedir.